Değerli arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün sizlere borsada işlem yaparken sizlere fayda sağlayabileceğini düşündüğümüz bazı indikatörlerden bahsedeceğiz ve bunların nasıl kullanıldığını sizlere tek tek anlatmaya çalışacağız. Öncelikle piyasada binlerce indikatör bulunmakta. Hiçbirinin %100 fayda sağlamayacağını unutmayalım. İndikatörler bizlere sadece fikir verirler ve onları kendimize yardımcı olarak alabiliriz ve onlardan faydalanabiliriz. Gelin sırayla incelemeye başlayalım. Öncelikle rastgele bir hisse açalım. Örneğin Mana USDT'yi açalım. İncelemelerimizi rastgele yapalım arkadaşlar. Bakalım indikatörler gerçekten çalışıyor mu, faydalı mı bunları görelim. Öncelikle ben tradingview.com'u kullanıyorum. Google'dan giriş yapabilirsiniz. Buradan hissenizin grafiğini seçtiğinizde zaten bu şekilde bir ekran gelmekte. Şu sol taraf işlem menünüz. Burada çizimler yapabiliyorsunuz, yazılar yazabiliyorsunuz. Yukarıda zaman dilimleri mevcut. Her zaman diliminde ayrı değerlendirme yapabilirsiniz. Ayrıca göstergeler bölümü var. Burada da binlerce indikatör bulunmakta. Her birinin kendince farklı amacı var. Kimisi hacimlere bakıyor, kimisi destek direnç bakıyor. Bunun gibi farklı farklı amaçları var. İlk indikatörümüzle başlayalım. T-Donk RSI arkadaşlar. Bakın şurada yazıyor. T-Donk Bonga RSI ADX. Bunu tıkladım. Bu indikatörü bu arada bugün buldum arkadaşlar. İndikatörün detaylarını bilmenize gerek yok. Neyin ne olduğunu bilmenize gerek yok. Sadece size nasıl fayda sağlayabilir bunu bilseniz yeterli. Öncelikle baktım. RSI ile ilgili bir indikatörmüş. Ve ben şunu biliyorum. RSI en diplere indiğinde fiyat da genelde en diplere yakın olmakta. En tepelere çıktığında fiyat da genelde en tepelerde olmakta. Yani RSI tepedeyse hissenizin satış yeme yeri yaklaşmıştır. Hisseniz dipteyse artık yukarı yönlü tepki alma yeri yaklaşmıştır diye düşünebilirsiniz. Şimdi bu indikatörde bilmeniz gereken şu. Bakın alt çizgi, üst çizgi. En yukarıya geldiğinde bakın fiyat da en yukarıya gelmiş. Satışını yemiş, RSI düşmüş. En dipteyken fiyat da en dipteymiş. Fiyat yükselmeye başlamış, RSI da yükselmiş. Bakın şurada en dibe inmese de alt bölgeye gelmiş. Bakın buradan az da olsa tepki almış. Bakın buradan az da olsa tepki almış. Şurada mesela aşırı alıma gitmiş, en tepedeymiş. Bakın en tepeden satış yemiş. Şurada aşağıya dokunmuş. Bakın buradan da aşağıdan yukarı yönlü dönmüş. Yani bu indikatörü istediğiniz zaman diliminde açarak en tepeye geldiyse o hisseyi almazsınız. Hisseniz en dibe geldiyse veya alacağınız hisse en dipteyse kademeli parçalı alım yaparak şansınızı deneyebilirsiniz. Bu indikatörün bize faydası bu olabilir arkadaşlar. Sıradakine bakalım. Bunu kapatıyorum. Göstergeler bölümünü açtım. QQ yazdığımız zaman QQE mod artı SSL hybrid olanı seçiyoruz. Şuradaki çizgimizden burayı kapatıyoruz. Üzerinde işlem yazıları var. Kafa karıştırmasın diye bakın üzerine çift tıklıyorum. En aşağıya indim. Grafik üzeri işlemleri kapattım. Kafamız karışmasın diye. Şimdi bu indikatör ne sağlıyor? Kırmızılar satış hacimleri, maviler alım hacimleri. Gelin birlikte inceleyelim. Bakın şurada alım hacimleri ağırlıktaymış. Alımlar azalmaya başlamış. Bakın fiyat da düşmeye başlamış. Satışlar giderek düzenli olarak artmış. Fiyat da düzenli olarak düşmüş. Ne zaman ki
Bakın şurada satışlar bir bir azalmaya başlamış. Fiyat da kademe olarak yükselmeye başlamış ve alımlara geçmiş. Bakın buradan yükselişini sürdürmüş. En sonda da aşırı alımlarla tepeye kadar çıkmış. Burada alımlar kademe kademe azalmaya başlamış. Yani ben düşüyorum artık demiş. Bakın fiyat da geri çekilmiş. Alımlar azaldıktan sonra satışlar artmış. Satışlar azalmaya başlayınca bakın fiyat da yukarıya kımıldanmaya başlamış. Şu şekilde gri olanlar nötre yakın, yani alım satımlar dengede anlamında. Burada bilmemiz gereken QQE mod artı SSL hibritte arkadaşlar, satış mumlarının azalmaya başlaması bize fiyatın yavaştan yukarı yönlü döndüğünü aslında gösteriyor. Önden söylüyor. Bakın şurada da satışlar azalmaya başlamış. Bakın fiyat da dönmeye başlamış. Bakın şurada alımlar azalmaya başlamış. Bakın fiyat da düşmeye başlamış. Bu indikatörü bu şekilde kendinize fayda sağlayacak şekilde yorumlayabilirsiniz. Diğer indikatörümüze bakalım. Arama bölümümüze look break yazdığımızda trend lines with breaks looks algo'dan bunu seçiyoruz. Ne işimize yarıyor? Bu indikatör sizin yerinize düşen ve yükselen trendleri çiziyor arkadaşlar. Bakın şurada otomatik çizmiş. Her defasında oradan satış yemiş. Bakın hala kıramamış. Bilmemiz gereken şu. Bu çizdiği yeşil çizgiyi yukarı yönlü kırar ve tutunursa yükselişin devamını bekleyebiliriz. Kırmızı çizgiyi ise aşağı yönlü kırarsa düşüşün devamını bekleyebiliriz. Birkaç örnek inceleyelim. Bakın şuradan fiyat düşmeye başlamış. Çizgiyi kendisi çizmiş. Bakın tam şurada bir iki kere takılmış. Üzerinde kapatmış, yükselişe devam etmiş. Bakın şurada altında kapatmış. Bir iki mum çıkmaya çalışmış. Çıkamayınca düşüş gelmiş. Bakın şurada kırmış. Az da olsa yükselmiş. Bakın şurada aşağı yönlü kırmış, düşmüş. Bunun gibi kullanabilirsiniz. Her zaman dilimi için geçerlidir. İster 15 dakika, ister 4 saat, ister günlük fark etmiyor. Mesela 4 saate açtım. Bakın kendisi çizmiş. 4 saatlikte kırılım sonrası gitmiş. Bakın 4 saatlikte aşağıya kırmış, düşmüş. Aynı zamanda size olası destekleri de çizmekte. Bakın fiyat şu anda buradaymış, olası desteğiymiş burası. Yani buradan tepki alıp düşen trend hattını kırmayı denemeye gidebilir. Altına kırarsa buradan da tabii ki düşüş beklenir. Dolayısıyla yükselen ve düşen trend hatlarını sizlere göstermekte. Bu indikatörümüzü de kapatalım. Sıradaki indikatörümüz TL2'ye bakalım. Trend Lines 2.0. İndikatörümü seçtim. Bu indikatör arkadaşlar sizin yerinize düşen trend hatlarını ve yükselen trend hatlarını otomatik çizmekte. Yani fiyat ilerleyen zamanlarda bu çizgiye geldiğinde direnç olduğu için satış yeme ihtimali olabilir. Satış yemeyip üzerinde gövde kapatırsa da yükselişin devamı beklenilir. Düşüşlerde bakın şurası gibi düşüşlerde destek görevi görür, tepki alması beklenilir. Altına iner gövde kapatırsa düşüşün devamı beklenilir. Yani yeşil olan destek, kırmızı olan direnç noktamız. Şöyle devam edelim. Bakın kendisi gördünüz mü? Bakın buradan kendisi ta geçmişten çizmiş. Ortadaki sarıyı çok bir işlevliği yok. Hani Bollinger orta bandı gibi düşünebilirsiniz. Sadece ufak destek direnç görevi görebilmekte. Bu indikatörümüzü de kapattım. Sıradaki indikatörümüz Poly Regression Extrapolation.
Bunu seçtik arkadaşlar. Bu indikatör sadece size tahmin ediyor. Hemen zaman dilimimizi küçültelim. Neyi tahmin ediyor söyleyeyim. Yakındaki geçmiş hareketlerine bakarak ilerleyen kısa vadede hissenizin yapabileceği hareketi tahmin etmekte. Bakın şu fiyat düşerken bile bu ok yukarıya doğru gidiyormuş. Bakın zaten tepki almış. Yani bu hissenin 15 dakikalık bazda yakın zamanda yükselmesini öngörmüş size. Zaman dilimimizi büyütelim. Mesela 1 saatte ne öngörmüş? Mesela saatlik bazda kısa vadede yükseliş bekliyorken, 1-2 saatlik içinde yükseliş bekliyorken ilerleyen günlerde düşüş bekliyor. Zaten kendisi tahminini çizmiş. 2 saatlik baza bakalım. Bakalım doğru çalışmış mı orantı olarak. Bakın 2 saatlikte de düşüş öngörmüş. Zaten bu çizgi yeşilse yükseliş öngörüyor, kırmızıysa düşüş öngörüyor. Yani hisse şurada çıkıyorken kırmızı yanıyorsa düşüş öngörüyordur. Buralardan girip terste kalabilirsiniz demek istiyor aslında. Devam edelim. Sıradaki indikatörümüze bakalım. Buraya aramalar bölümüne linear yazdığınız zaman şurada linear regression artı artı var. Bunu seçerseniz size indikatörünüzün kanalını çizmekte. Bakın gördüğünüz gibi kanalı çiziyor. Alttan tepki almış, üstten satış yemiş. Kanalda bilmemiz gereken şu. Alt çizgiden tepki alabilir, üst çizgiden satış yiyebilir. Her zaman dilimine göre farklı çiziyor. Mesela 15 dakikalığı açtım. Bakın 15 dakikalıkta alttan tepki, alttan tepki, alttan tepki almış. Üstten satış, üstten satış yemiş. Yani bu kanal alt çizgisi önemli destek, üst çizgisi önemli direnç. Evet, burayı kırıp devam da edebilir. Burayı kırıp aşağı yönlü de düşebilir. Ama en azından %80-90 bandında bu çizgi size fayda sağlayabilir. Her zaman dilimi için farklıdır. Mesela 1 saatlikte bakalım kanalımız nasılmış. Mesela bakın 1 saatlikte de bu şekildeymiş kanalı. Üstten satış yemiş. Alttan tepki almış. Burada da arkadaşlar şurada bir gördüğünüz bir hareketli bir şey var. Bu aynı zamanda hem destek direnç görevi görüyor. Yine Bollinger orta bandı gibi. Hem de yeşilse yükseliş, kırmızıysa düşüş anlamına geliyor. Sıradaki indikatörümüze bakalım. Hemen göstergelerden Resistance Channel. Bakın Support Resistance Channels. Bunu seçtim arkadaşlar. Şimdi bu indikatör de size önemli destek ve direnç bölgelerini söylemekte. Bakın kırmızılar direnç bölgeleri, yeşiller destek bölgeleri, gri alanda düşecek mi çıkacak mı belli olmayan yerler. Mesela zaman dilimimi küçülteyim. Yine aynı şekilde her zaman dilimi için farklı arkadaşlar. Bakın 15 dakikalık bazda şu bölge 43-40 bölgesi bir dirençmiş. Şurası direnç, burası direnç. Burada da ince kırmızılar zayıf, kalın kırmızılar güçlü direnç. Tam tersi yeşiller için de aynısı geçerli. İnce yeşiller zayıf destek, kalın yeşiller güçlü destek. Mesela şurası normal bir destekmiş. Bakın zaten oradan dönmüş. Bakın kırmızı güçlü dirençmiş. Oradan satış yemiş, satış yemiş, satış yemiş. Mesela geçmişe doğru gidelim. Bakın yine kırmızıdan satış yemiş. Mesela yeşil zayıf bir destekmiş mesela. Orada bakın az bir şey tutunmuş, düşmüş. Bu şekilde en azından kendi hissenizde destek neresi, direnç neresi, güçlü desteği bulmak istiyorsanız. Mesela hisseyi aldınız, terste kaldınız. Nerede ekleme yapacaksınız? Şurayı beklemeniz gerekiyor.
buraya emrinizi vermeniz gerekiyor. Örnek veriyorum, çünkü hisse düşmeye devam ederse burada ekleme yapmanız size fayda sağlamayacak, zararı artırmış olacak. En azından size destek direnç konusunda fikir sağlayabilir. Diğer indikatörümüze bakalım. Buraya STOH artı RSI artı WIT. STOH, RSI, WIT Color Combination. Bunu seçiyoruz. Bu indikatör bize ne sağlıyor? Söyleyeyim arkadaşlar. Bakın burada şu üstteki kırmızı bölge artık fiyatın fazla yükseldiğini ve düşüşün yakın olduğunu anlamamız gereken yer. Yeşil bölge ise artık fiyatın çok fazla düştüğünü ve buralardan yavaştan dönebileceği yerler. Evet, hemen dönmez ama dönme ihtimalinin yükseldiği yerler. Bakalım çalışmış mı? Şurada mesela, bu arada arkadaşlar şu yeşil çizgiyi takip etmenize çok gerek yok. Sadece kırmızıyı takip edelim yeterli. Bakın kırmızı yeşil bölgenin altına inmiş. Bakın burada da en dibe gelmiş. Turuncu çizgimiz dönmüş. Fiyat da dönmüş. Bakın fiyat şuradayken turuncu çizgi tepedeymiş. Zaten tepeden geri çekilmiş. Bakın yeşil bölgeye girmiş. Fiyat da buradan dönmüş. Tekrardan turuncu tepedeymiş. Fiyat da buradaymış, düşmüş. Bakın fiyat düşüyor. Turuncu çizgi en dibe gelmiş. Bu da fiyat da dipten dönmüş. Şurada mesela aşırı alım varmış. Turuncu çizgi buralarda bir süre takılmış ama en sonunda yine düşmüş. RSI dibe inmiş yeşilin altına. Bakın buradan yükselmiş. Yani şuradaki yükseliş bile bakın 42'lerden 44'lere %5 yükselmiş. Yani şu her in çıkta %5, %10 hani size kar marjı verebilir. Evet, şuraya indikten sonra hemen dönecek diye bir kural yok. Bakın bu 2 saat, her bir mum 2 saat sürüyor. Bakın dönüşü mesela 8-10 saat sürmüş. Hemen dönmez. Ama şunu bilirsiniz. Evet, ben buralarda artık fiyat diplere yakın deyip kademeli alım yapabilirsiniz. Düşmeye devam ederse alttan eklersin eklersin, örnek veriyorum. Yükseldiği zaman kârını alıp çıkarsın. Sonuçta hiçbir hisse sonsuza kadar inmez, sonsuza kadar çıkmaz. Piyasa dalgalar halinde ilerler. Bakın deminden beri bakıyoruz. Fiyat hiçbir zaman dümdüz gitmemiş. Çıkmış, inmiş, çıkmış, inmiş, çıkmış, inmiş, çıkmış, inmiş. Piyasa dalga dalga ilerler. Bu indikatörümüz de bu kadar arkadaşlar. Başka bir indikatör bakalım. Göstergeler bölümüne EMA yazdığımız zaman şurada en üstte EMA Maddi Custom indikatör. Bunu seçiyoruz. Evet, bu indikatör de bize bakın ortalamaları gösteriyor, alış ve satışları. Kırmızı nokta yanarsa sat sinyali veriyor. Yeşil nokta yanarsa al sinyali veriyor. Aynı zamanda bakın şurada hacimler mevcut. Kırmızılar satış hacimleri, maviler alım hacimleri. Buradan aynı şekilde satışlar azalmaya başladığında fiyatın yükselebileceğini anlayabilirsiniz. Veya bakın şu yeşil nokta yandığında fiyat al vermiş, yani yükselmiş. Kırmızı nokta şurada yanmış. Bakın fiyat düşmüş. Kırmızı şurada yanmış, fiyat düşmüş. Yeşil burada yanmış, fiyat yükselmiş. Kırmızı burada yanmış, fiyat düşmüş. Yeşil burada yanmış, fiyat yükselmiş. Gördüğünüz gibi bu indikatör de bu şekilde çalışmakta. Sizlerle son bir indikatör daha bakalım. Nadaraya yazıyoruz. Nadaraya Watson Envelope Lux Algo'dan indikatörümüzü seçtik. Bu indikatörde bilmeniz gerekenler şunlar. Üst çizgi artık
fiyatın en yukarılara yakın olduğunu, alt çizgi fiyatın en diplere yakın olduğunu söylemekte. Bakın, sadece üst çizgi alt çizgiyi takip edeceğiz. Üst çizgi satış, 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 satış. Alt çizgi yukarı yönlü tepki, alt çizgi yukarı yönlü tepki. Çizgilere dokunmadığı yerleri baz almıyoruz. Alt çizgi tepki, alt çizgi tepki, alt çizgi tepki. Bakın yine tepki, üstten satış, üstten satış. Alttan tepki, üstten satış, satış, satış. Tepki, 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 satış, satış. Gördünüz mü arkadaşlar? Her zaman diliminde çalışıyor. Her zaman diliminin çizgileri farklı. Mesela 2 saatten baktık, bir de 15 dakikadan bakalım. Tepki, tepki, satış, tepki. Buralarda dokunmamış. Geçmişe gidiyoruz. Bakın, tepki, satış, tepki. Devam edelim. Bakın, tepki, 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 tepki. Yukarıdan satış, satış, satış. Gördüğünüz gibi bu indikatör de böyle çalışıyor. Yalnız bilmeniz gereken bir şey var. Bu indikatör repaint yapıyor. Yani güncelleme yapabiliyor. Şuradaki yeşil ve kırmızılar al-sat sinyali. Bunları baz almayın. Çok faydası yok. Çünkü mesela şurada al verebiliyor. Ama fiyat düşmeye devam ederse bunu siliyor arkadaşlar. O yüzden sadece alt çizgi, üst çizgi bunu bilseniz yeter. Ve burada çizgiler yukarı yönlü gidiyorsa hisse yükselen trenddedir. Aşağı yönlü gidiyorsa hisse düşen trenddedir. Bu da size ipucu vermektedir. Bakın mesela çizgiler düşüyor. Hisse düşen trendde. Evet, buraya düşmüş. Tepki almış ama geri düşmüş. Tepki almış ama geri düşmüş. Neden? Çizgiler düşüyor. Hisse düşen trendde. Yani eğer profesyonel alsatçı değilseniz şuralarda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yatay piyasada hiçbir sıkıntı yok. Alttan al, üstten sat, alttan al, üstten sat mantığı olabilir. Yükselen piyasada da alttan alıp hodl yani tutabilirsin. Örnek veriyorum. Tabii ki profesyonel olanlar bu indikatörde daha başarılı olacaklardır. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım sizlere fayda sağlayabilmişimdir. Hiçbir indikatörün %100 fayda sağlamadığını unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hayırlı akşamlar arkadaşlar.